Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Bugün yine uzun soluklu bir projesinin başlangıç günündeyiz. Bir süredir biliyorsunuz bir problem vardı araçta. Aracımı otopark halindeyken gelip şu alandan biri dokunmuştu. Nasıl yaptı bilemiyorum. Ya geri geri çarparken yaptı. Yeni boyanmış çamurluğumu mahvetti. İmkanlar sınırlı olduğu için ben bunu bir süredir herhangi bir kaportacıya vesaire götüremedim. Birkaç tane fiyat aldım. Karşıma tabii anormal fiyatlar çıktı. Bir çamurluk boyanmasına 500 liraya 1000 liraya varan fiyatlar çıkıyor. Detaylı bir işçilik istediğiniz zaman. Bu yüzden ben de bu işi nasıl yaparım, nasıl ederim diye araştırdım. Malum her türlü şeyi yapıyoruz, bunu da yapalım dedim. Bir araştırma yaptım. İnternette yaptığım araştırma sonucunda bunu detaylı olarak en iyi şekilde kendimizin yapabileceği sistemin Haptodent adlı bir sistem olduğunu gördüm. Ve onu satın aldım. İşte burada. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz göçük düzeltme yöntemi. Kutu içeriği basit. Bir tane telefon şeklinde ikili kaldıraç sistemi var. Taşı olduğunuz sıvı şu şekilde stikler var içinde. Silikonlar, sıvı silikonlar yardımıyla. Şöyle içeriğini de ben size göstereyim. Oldukça basit bir içerik. Bahsettiğim kaldıraç şu. Bu şekilde yerleştirdiğinizde bir tane saplama ortaya atarak gerip göçüğü yukarıya çekiyor. Mantığı bu. İçinden bir şekilde şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane silikon tabancası çıkıyor. Bu basit bir şey. Kendi tabancamı da kullanabilirim. Bana çok güven vermedi. Biraz uyduruk görünüyor. Çeşitli miktarlarda silikon çubuklar. Şunlar da çeşitli ebatlarda saplamalar. Şuraya yapıştırıp sıcak silikonla kurumasını bekleyip daha sonra bunu arasından geçirip mekanizmanın yukarıya doğru çekiyorsunuz. Ve detaylı bir kullanım kılavuzu var. İçerik basit gibi gözükse de işimizi görecektir. Çünkü çok kompleks bir göçük değil bu. Bunu ben yapabilirim. Yapabileceğime inanıyorum. Bir deneyelim bakalım hep beraber. Daha sonra sonuca birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şu yüzeyi şöyle zaten temiz. Bu yüzeyde uygulamamıza başlayacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, benim sıkıntılı noktamın odağı şurası olduğu için bakın tam şu ortadan gelmiş. Darbe şu şekilde ezmiş. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir malzemeyi bunun üzerine sıcak silikon sıkıp şu noktaya yapıştıracağım. Üzerine de şu geçip şu şekilde oluyor. Bağlantı kenetleme mekanizmasıyla bunu çevirip çektiriyorsunuz. Bu gerdikçe saç yukarı doğru gidiyor. Mantık bu. Şimdi silikon tabancamın ısınmasını bekliyorum. Yukarıdan aşağı yine elektrik çektim 4. kattan. Malum bizim şartlarımız, biliyorsunuz zor şartlarda çalışıyoruz. Sokak tamircileri olarak. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hep beraber neticeye bakalım. Evet, sanırım silikonumuz erimeye başladı. İşte bol miktarda silikon sıkıyorsunuz arkadaşlar. Üzerindeki deliklerden çıkacak şekilde. Silikonu çok bol sıkacaksınız ki tutsun. Detaylı bir şekilde her tarafına yayın. Silikonu sıkmaktan çekinmeyin. Çıkmaz diye de korkmayın. Asitonla ya da alkolle hepsi çıkar. Evet. Şu şekilde yeterli olur. Şimdi bunu arızalı bölgenin tam ortasına tutturuyorum. İyice bastırıyorum. Şu içinde 4 tane delik var. Bunlardan silikon taşıyacak şekilde. Şimdi bunun yaklaşık bir 5 dakika kadar kuruyup donmasını bekleyeceğiz. Evet. Güzel yapıştı. Evet. Şimdi bu kuruyacak. Daha sonra da üzerine şu görmüş olduğunuz askı aparatını geçirip mengene yardımıyla çekeceğiz. Şimdi bekleyelim. Evet dostlar. Aparatımız kurumaya devam ediyor. Bunun üzerine şu telefon şeklindeki başlığımızı geçireceğiz. Yaklaşık olarak bir 3 dakika kadar oldu. Biraz daha kurusun. Ben size işlemi göstereyim. Benim göçük bakın tam şu orta noktada olduğu için bunu ortaya yerleştirdim. Tabii bu işlemi hemen bir kere de yapıp olacak diye bir şey yok. Bunu belki 20 kere, belki 25 kere tekrar edeceğiz. Ta ki göçüğü çekene kadar. Şu görmüş olduğunuz mekanizmayı da üzerine vidalıyorum. Evet, şimdi biraz daha bu kurusun. Daha sonra bunu çekerek buradan
attırmasını sağlayacağız. Şu telefon başlık, tuş gibi başlık geriye atacak kendini. Tam karşısında durmayın. Büyük bir basınçla geriye atıyor kendini. Benim gibi yanında durun. Karşı tarafa gitsin. Evet, silikon sertleşmiş. Yaklaşık olarak şöyle bir kaç saniye daha duralım. Ve denememizi yapalım. Evet. Ufaktan başlayalım bakalım. İlk netice nasıl olacak? Neticeyi verme anı çekerken değil, tabancanın kendini atarkenki anıdır. Yani şu telefon gibi bir mekanizma kendini geriye attığı zaman pops dediği, yani saçı çekiyor. Bakalım olacak mı? Hep beraber deneyelim. Evet, sıkıyoruz. Ufak ufak gerginlik hissi oluşmaya başladı. Sıkmaya devam. İşte pops dedikleri bu. İlk aşama tamamlandı. Şimdi bunu yaklaşık 3-5 kez daha tekrar edeceğiz. Şöyle çok hafif bir dışarı atma yaptı. Bunu 3-5 kez dediğime bakmayın. 20-25 kez belki de tekrarlamamız gerekecek. Daha sonra saçı daha çok yukarı çekecektir. Şimdi tekrarlamalarımıza devam edelim. Çalışmaya devam. Evet dostlar, bakın 4. denememizde çamurluğa macun basmışlar. Şu macunlu tabaka attı. Şimdi bunu güzel temizleyip Bobsedent'imizi saça yapıştıracağız. Buraları zaten güzelce bir temizlenecek, zımparalanacak. Saça ineceğiz. Şimdi güzel bir bunu temizleyelim. Şu bölgeyi tertemiz yapalım. Görüyorsunuz. Macuna yapıştı, boyaya yapıştı. Bunu şimdi atalım. Bayağı bir düzelme de var. Düzeliyor yavaş yavaş. Devam edelim çalışmalara. Evet dostlarım, şu anda hava karardı, saat 6.30'a geliyor. Yaklaşık bir 20 denemeden sonra içine oyukluk gitti. Bayağı bir düzeldi. 20 tekrardan sonra. Şuradaki boya attı, zaten atmasını bekliyordum, çatlamıştı buralara, macun vardı bunun altında. Şimdi bu güzel bir zımpara yiyecek. Arkasından da eşit seviyeye gelecek saçla beraber. Şuradaki gördüğünüz bu çentikler macun çatlağı. Yamukluk yok yani şu anda. Smooth şekilde, düz şekilde aşağı doğru iniyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yaklaşık dediğim gibi 20 tekrar yaptım. Bobsedent'le. Evet, işe yarıyor. İşe yarayan mı uğraştırıcı? Onu belirteyim baştan. Uğraştırıcı. Biraz da tabii ondan sonra boya işçiliği gerekiyor. Yani boyasız araçlarda işe yarar.
boyasız, hiçbir şekilde boya yapılmamış fabrika boyası olan araçlarda işe yarar. Ama macunlu araçlarda şu şekilde atar. Bunu daha sonra kendiniz onarmalısınız. Sonuç güzel oldu. Bir başka gün tekrar devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle dostlarım. Kendinize iyi bakın.